Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için pazar kahvaltıları veya normal kahvaltılarınızı süsleyecek harika pratik bir omlet yapıyoruz. Eğer evinizde patates ve yumurta varsa bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz. Normal alışılmış yumurtaların dışında farklı bir lezzet arıyorsanız bu tarifi mutlaka kaçırmayın ve deneyin derim. Bu tarif tam size göre. Hemen malzemelere göz atalım, ondan sonra hemen yapımına başlayalım. Yumurta, kuru soğan, kırmızı kapya biber, yeşil soğanın yeşil kısımları, tuz, pul biber, köri ve karabiber var baharat olarak. Tereyağı kullanacağım çok az yağlamak için ve bir de patatesim var. Enfes omletimizin hemen yapılışına geçelim. Öncelikle patateslerimizi dilimleyerek başlıyoruz işe. Şu şekilde, zaten dediğim gibi önceden dilimlemiştim ama size göstermek istiyorum inceliğini. Bu arada elime boya bulaşmış bir yerden. Kusura bakmayın, nereden olduğunu bilmiyorum. Geçmedi de bir türlü. Bu şekilde yapıyorum. Şöyle kalınlığı, çok fazla kalın olmayacak. Hepsini bu şekilde dilimliyorum. Ondan sonra diğer işlemlere geçiyoruz. Patateslerimi kestim. Şimdi kaynar suyum var. Tuzunu ekliyorum. Şimdi tuz koyduğum suda patateslerimi güzelce haşlayacağım. Ancak kesinlikle haşlama derken öyle püre yapacağımızı falan düşünmeyin. Diriliğini koruması lazım patatesin. Çok az haşlayacağız. Suyun fokur fokur kaynamasını istemiyoruz. Burası çok önemli. Yoksa patatesler dağılır, parçalanır. Patateslerim pişti. Kıvamını hemen göstereyim size şöyle. Bakın. Şöyle çatalım içine giriyor ama ben zorlayınca. Direkt girmiyor. Bu şekilde olması lazım. Şimdi bunu soğuk suya alıyorum. Bir tane tavama aldım ve içerisine çok az sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ başta söylemeyi unuttum bu arada. Kırmızı biberlerini, soğanlarımı iyice soteleyeceğim. Evet, biber ve soğanım kavruldu. Baharatlarını ekliyorum. Karabiber, köri, pul kırmızı biber ekliyorum. Çok az tuz ekliyorum. Şunları şöyle bir karıştırıyorum. Ve altını kapatıyorum. Şimdi bir tane tepsinin üzerine bir kurulama bezi, gıdaya kullandığım bezi alıyorum ve patateslerimi fazla suyunu süzdürecek şekilde buranın üzerine koyuyorum. Evet, patateslerin hepsini koydum. Şimdi burada biraz bunların suları süzülsün. O sırada yumurtamızı hazırlayalım. Evet, yumurtalarımı kırdım. Şimdi şunları güzelce bir çırpıyorum. İçerisine bu soğanlı biberli karışımımı ekliyorum. Yeşil soğanlarımın bir kısmını ekliyorum. Bir kısmını da üzerine kullanacağım. Evet, yumurtalı karışımım hazır. Şimdi bir çember alıyorum şu şekilde. Bir pasta çemberi. Bu yoksa evinizde pişmeye dayanıklı her türlü borcam olur. Hiç merak etmeyin. Bir yağlı kağıt aldım. Bu yağlı kağıdı güzelce kalıbıma geçiriyorum. Çemberimi yağlı kağıdıma tutturdum. Altına da şöyle bir dayanak koydum. Bir tepsi de koyabilirsiniz siz. Şimdi
Şu tereyağından biraz alıyorum ve bunu güzelce yayacağım. Şimdi dibine patateslerimi koyuyorum. Yalnız burada mümkün olduğunca sık yapmaya çalışın. Bu yumurtalı harcımdan alıyorum ve şöyle biraz döküyorum. Şimdi tekrar patates koyuyorum. Bu işlemi yumurtam bitene kadar tekrarlayacağım. Omletim fırına girmeye hazır. Üzerine de biber koydum. Kalan yeşil soğanlarımı ekledim. Şimdi 180 derece fırında pişireceğim bunu. O zaman şimdi fırına gidiyor. Evet arkadaşlar, omletim fırında yaklaşık 15 ile 20 dakika arasında pişti. Çok güzel oldu. Aynı zamanda çok güzel kokuyor. Kesmek istiyorum. Hem size kıvamını göstereceğim. Evet, güzelce bir dilim kestim. Şöyle bir parça keseyim istiyorum ve şu şekilde. Şöyle her katını ayrı ayrı görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu yüzden zaten bütün bir şekilde yapıyoruz. Bir de tadına bakalım. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Biraz tuzu az sadece. Yani yumurta harcına da biraz tuz ekleyebilirmişim. Siz isteğinize göre, kişi sayısına göre bu ölçüyü artırıp azaltabilirsiniz. Kalabalık kahvaltı sofralarına çok yakışacaktır. Eğer denerseniz benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda ve tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.